Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Evet, çok güzel bir kutu açılışıyla beraberiz. Karşınızda dünyanın en güçlü tableti diyebileceğimiz iPad Pro M5 çipli cihazımızın kutu açılışını yapacağız hep beraber arkadaşlar. Bu tabletimiz bilgisayar gücünde bir çipe sahip arkadaşlar. Gerçekten özelliklerini duyunca çok şaşıracaksınız. Bu kutu açılış videosunda neler göreceksiniz arkadaşlar? Detaylı kutu açılışı yanı sıra oyun testini ve tüm özelliklerini görebileceğiniz güzel bir videoyla beraberiz. Dilerseniz sözü hiç uzatmadan, bu arada videoya başlamadan önce fiyatı sol üstte bırakacağım. Benim satın aldığım zamanki fiyat olacak. Şöyle arkadaşlar, ilk bandajımı açmak istiyorum. Şu şekilde açıyorum. Nice. Daha sonra hızlıca bunu açalım arkadaşlar. Nice. Evet, tabletimiz hazır arkadaşlar. Kutusundan hemen ayırıyorum böyle. Hadi bakalım, let's go. Ve tabletimiz bizi karşılıyor arkadaşlar. Oo, çok güzel arkadaşlar. Ben bu sefer gümüş rengini aldım. Hemen hiç uzatmadan bandajından da kurtarmak istiyorum ve gümüş renginin güzelliğiyle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Süper. Oh my god, çok asaletli ya. Gümüş felaket iyi. Gerçekten gümüş rengi çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki ben iPad Pro M4 tableti de kullanmıştım. Onu siyah renk almıştım arkadaşlar. O da çok güzeldi. Gene aynı incelikte gümüş rengini aldım. Ön tarafı da göstermek istiyorum size. Zaten birazdan bütün detaylı özelliklerine beraber geçeceğiz. Hiç merak etmeyin. Oyun testi, ekran özellikleri vesaire, pil özellikleri hepsine bakacağız. O problem. Dilerseniz arkadaşlar cihazımızı açmaya duralım. Biz de özelliklerini sıralayalım. Şöyle güç tuşuna basılı tuttum arkadaşlar. Açılmasını bekliyorum ve özelliklerini sıralayalım. Arkadaşlar, bu elimde gördüğünüz tablet 11 inç. Bunun 13 inç olan modeli de var. Depolamamız 11 inç iPad Pro'larda 256 GB, 512, 1 TB ve 2 TB arkadaşlar. Aynı şekilde 13 inç tabletlerde de aynı depolamasını koruyor. Renk seçeneklerine geçersek gümüş rengi ve dediğim gibi siyah rengi var. Her ikisini de seçebilirsiniz. Boyut ve ağırlık olarak 11 inç iPad Pro'larda Wi-Fi modellerinde 444 gram ve Wi-Fi Cellular modellerinde ise 446 gram. Yani arada 2 gramlık bir fark var, hiçbir şey. 13 inç modele geçtiğimizde ise 579 gram bizi karşılıyor. Aynı şekilde 2 gram fazlası hücresel veriye sahip olabiliyorsunuz. 11 inç ve 13 inç arasında tahminimce 135 gram bir fark var arkadaşlar. Şöyle üst kısmından başlayalım dilerseniz. Burada güç tuşu var, burada hoparlör var, burada mikrofon var, burada yine bir hoparlörümüz var arkadaşlar. Şöyle yana çevirdiğimizde ise burada ses tuşları var 2 tane. Burada smart konnektörümüz var, klavye, kalem vesaire gibi aksesuarları bağlamak için. Şurada şarj ve kulaklık yeri, yani Type-C bölümü var. Burada da 2 tane hoparlörümüz var. Aynı şekilde yukarıda da 2 tane hoparlörümüz var. Yani totalde 4 tane hoparlör diye gözüküyor arkadaşlar. Ve şu orta bölüme ise geçtiğimizde burada kameramız var ve hemen kameranın yanında mikrofonumuz bulunuyor arkadaşlar. Ayrıca Type-C bölümü USB 4'e sahip arkadaşlar. Thunderbolt desteği de var bu arada. Şu an gördüğümüz üzere iOS 26 bizi karşıladı. Açıkçası ben diğer tabletimde iPad Pro M4 ve şu an kullandığım iPad Mini 7'de iOS 18 hala kullanıyorum. Çünkü ben iOS 26'yı beğenmedim. Ama bu cihazımız kutudan iOS 26 ile çıktığı için otomatikman iOS 26'yı kullanacağız ve belki ön yargımız da kırılır. Şöyle dilerseniz hızlıca cihazımızın kurulumuna geçelim ve özelliklerini saymaya devam edelim. Burada Türkçeyi seçeceğim. Daha sonra buradan Türkiye'yi seçtim ve devam ediyorum arkadaşlar. Ekran kısmına gelelim dilerseniz. Ekran çift katmanlı OLED 264 ppi yoğunlukta. Çözünürlüğümüz ise 2400'e 20 ve 1600'e 68. 10 Hz ile 120 Hz arası uyarılabilir bir yenileme hızına sahip. Yani ProMotion teknolojisi, geniş renk yelpazesine sahip. True tonumuz var. Ayrıca parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama, tam lemine bir ekran var bu arada. Yansıma önleyici bir kaplama olduğunu da söylüyorlar arkadaşlar. Şu an üstten vuran 2 tane büyük ışık olmasına rağmen şu şekilde bir yansıma oluyor size. Bence gayet yeterli bir yansıma var. Oda ışığını görüyorsunuz. Şurada softbox'ımı görüyorsunuz. Hemen solda TikTok ışığı var. Yani bir sürü ışık var açıkçası etrafta. Ona rağmen bu uzaklıktan güzel bir görüntü var diye düşünüyorum. XDR parlaklığı tam ekranda en fazla 1000 nit, maksimum 1600 nite çıkabiliyor. Şöyle bir yandan da kuruluma devam ediyorum. Büyük kısmı seçtim. iPad'inizi hızlıca ayarlayın diyor başka bir aygıt. Hemen iOS ekosistemin nimetlerinden faydalanalım arkadaşlar. Şu şekilde açtığım gibi cihazımı gördü saniyesinde. Kilidi açmak için kilidi açalım. Let's go. Touch ID'mi okuttum arkadaşlar. Bir daha Touch ID'mi okutuyorum. Benden bir bağlantı isteği şu an gördüğünüz gibi. Ne yapacağım? Kameradan arka taraftan buradaki boşluğu dolduracağım arkadaşlar. Şöyle.
saniyesinde gördü. Kare kod gibi bir şey düşünebilirsiniz. Kurulumumu hemen otomatikmen yapacak. Yani bütün ayarlarımı otomatikmen iPad'ime aktaracak, hiç uğraşmadan açıkçası. Bu güzel bir şey. Benim için ayarla diyorum ve buradaki cihazımın parolasını aynı bu şekilde burada girilmiş gibi devam edeceğim arkadaşlar. Bu da iOS ekosisteminin birbiri arasındaki geçişine ufak bir örnek olmuş oldu arkadaşlar. Ve iPad'imiz hazırlanıyor diyor. Devam edelim arkadaşlar özelliklerimize. Bu tabletin can alıcı noktasına gelelim. Apple M5 çip, yani bu M5 çip biliyorsunuz MacBook'larda var arkadaşlar. Yani bilgisayar çipi, açıkçası çok güçlü bir çip. 3 adet performans çekirdeğine ve 6 adet verimlilik çekirdeğine sahip. 9 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU, donanım hızlandırılmalı ışın izleme. Ayrıca 16 çekirdekli Neural Engine'a sahip arkadaşlar ve tabii ki 12 GB bir RAM'imiz var. Tabii 1 TB ve 2 TB'lı modellerde bu çekirdeklerin sayısı artıyor arkadaşlar. Yani daha fazla performans, daha fazla RAM vaat ediyor. Yani 16 GB RAM'e çıkmış. 3'ten 4 adet performans çekirdeğine gitmiş. Ayrıca CPU'da da bir tane çekirdeğimiz artmış. Yani totalde 2 tane çekirdeğimiz ve RAM'imiz artmış arkadaşlar. 1 TB ve 2 TB'lı modellerde bu artma söz konusu. Bizdeki 256 GB, yani önceki saydığım özellikleri içeriyor diyebiliriz arkadaşlar. Ayrıca cihazımızın kurulumu tamam. Diğer tabletimi kaldırabilirim. Gördüğünüz üzere bir tane yazılım güncellememiz var. Daha sonra yaparız arkadaşlar. Bir kurulumumuzu tamamlayalım ve özelliklerimizi anlatmaya devam edelim. Face ID daha sonra ayarlayacağız arkadaşlar. Bu arada tabletimiz Face ID'ye sahip. Şöyle tabletimiz ayarlanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi dilerseniz kameraya geçelim arkadaşlar. Kamera 12 megapiksel geniş bir kamera. 1.8 diyaframa sahip, 5 kata kadar dijital zoom, adaptif True Tone, akıllı HDR4, gelişmiş kırmızı göz düzeltme vesaire var. Arka kamerada arkadaşlar 4K 60 FPS desteğimiz var. Ön kameraya geçelim arkadaşlar. Ön kamerada da akıllı HDR4 var. 12 megapiksel ultra geniş bir açı var. F2.0 bir diyaframa sahip. Şimdi diğer tabletimizden onay verdik arkadaşlar ve tabletimiz kullanılmaya hazır kesinlikle. İlk defa sizinle beraber iOS 26 kullanıyorum gerçekten. Baloncuk gibi bir cam hissi var. Tuhaf ama güzel yani. Pile gelelim arkadaşlar. Burada hızlı şarj desteği var. 60 Watt bir şarj desteğimiz var ve pil 8160 mAh. Ayrıca jiroskop, ivme ölçer vesaire hepsi var arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şimdi hep beraber arkadaşlar dilerseniz bir yazılım güncellemesi bölümüne gidelim. iPadOS 26 ile geliyor. Yani iPadOS 26.1'i güncellememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, cihazımız bu şekilde iPad Pro M5 çipli Wi-Fi modeli 11 inç arkadaşlar. Gümüş rengiyle karşınızdaydı. Bir sonraki aşamada sizi oyun testiyle, PUBG Mobile oyun testiyle baş başa bırakacağım arkadaşlar. Çünkü PUBG Mobile gerçekten sistemleri zorlayan ağır bir oyun arkadaşlar. Yani oradaki testi baz alabiliriz kesinlikle. Kaç FPS gösterdiğini, performansı nasıl, M4'e göre özellikle karşılaştırmalar olacak arkadaşlar. Sizi o videoyla baş başa bırakacağım. Fakat buraya kadar izleyiniz varsa like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bütün videolarımız iPad Pro M5 ile gelecek ama farklı cihazlar hakkında görüş veya bilgi alışverişinde bulunmak isterseniz kesinlikle yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Cihazları karşılaştırmaya, test etmeye, kutu açılışlarını yapmaya, FPS'lerini, ekran herzlerini öğrenmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Let's go. Evet arkadaşlar, oyun testine geçmeden önce tabletimiz PUBG Mobile'de kaç FPS veriyor hızlıca buna bakalım. Şu an PUBG Mobile'i indirdim. İndirmelerimi yaptım. Daha da hiçbir şeye dokunmadım arkadaşlar. Ayarlara giriyorum. Grafikler kısmına girdim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, grafiklere girdiğim zaman akıcıda 120 FPS'i görüyorum. Süper akıcıda tabii ki 120 FPS olacak. Dengeli de 90 FPS arkadaşlar. Bakalım HD'de 90 FPS. Bakalım HDR'a. HDR'da 90 FPS arkadaşlar. Ultra HD'ye bakalım. Ultra HD'de 45 FPS destekliyor. Tabii normal bu yani. Ben daha Ultra HDR 60 ve üzeri desteklerini görmedim açıkçası. Ki bence 90 FPS'i de Ultra HD'de çok rahat kaldırır da. Bu tamamen oyunla alakalı bir şey arkadaşlar. Extreme HDR'da zaten hiçbir cihazda yok diye düşünüyorum. Yakında gelir. Lobby kısmına gelelim arkadaşlar. Lobby'de de önemli smooth akıcı kısmına geldiğimde 90 FPS'i görüyorum. Dengeli de aynı şekilde HD'de. Aynı şekilde HDR'da hepsi de 90 FPS arkadaşlar. Ultra HD'de ise gördüğünüz gibi yine 45. Hub'a gelelim. Burası biraz önemli arkadaşlar. Çünkü hub'da bir kasmalar oluyor herkeste. Burada 60 FPS gayet yeterli bir seviye arkadaşlar. Yani smooth 60 FPS'te kullanacağız. Ev zaten önemli değil. Gereksiz bir şey. Şimdi çok önemli birkaç ayar daha var. Kesinlikle bunu yapmanız lazım. Yoksa cihazınız her türlü tam performansı veremeyecek arkadaşlar. Şurada smart yerine manueli seçeceksiniz arkadaşlar. Hemen şuradaki sağ tike bastığınız zaman da buradaki disable olacak. Buradaki de disable olacak ve aynı şekilde diğerleri de disable olacak. Enable olan yani aktif olanları kapatın arkadaşlar. Kesinlikle kapatın. Renk seçimi olarak da tamamen sizin tercihinize bağlı. Ben colorful seçiyorum. Yani renkli de kullanıyorum arkadaşlar. Parlaklığım da 135, buralar zaten alta dokunmayın kesinlikle. Grafik ayarlarımız iPad Pro M5'te bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz hızlıca oyuna geçelim. Let's go. Ayarlarım iPad Mini 7'den kalma. Onun için birkaç butonlara basamazsam kusura bakmayın arkadaşlar. Ama geneli
itibariyle birinciliği alacağımızı düşünüyorum 120 FPS sayesinde. Let's go. Şöyle hızlıca çıktım arkadaşlar base'den. İlk rakibimi aldım. Şöyle sağdan birisi gelebilir bu arada. Burada. Canı bir. Hayır, bunun da canı bir. Eğilme tuşuna basamıyorum. Kafama bomba geldi. Very nice ve güzel. Bekliyordum bunu, bekliyordum. Bekle sen. Ben senin hakkından gelmesini bilirim bro. Let's get him man. Şöyle solda birisi var. Hepiniz gideceksiniz, hiç merak etme. Dua et, ayarlarım bozuk yani. Şöyle meleğimi aldım. O bombayı bırak sen önce. Her türlü gidiyor, her türlü. İmkanı yok yani. Bu bozuk ayarlarla da alırım hepinizi. Bir de 120 FPS oynuyorum. Çık buradan, 1 2 3. Çıkmadı. Sağ gelsin o zaman. Sağ gel. Olmaz öyle, sabit durma. Buradan giriyorum. Şunu alalım. Bedava ki. Her türlü gidicisin. Son kurşunlarım bitti. Ortadan alabileceğim. AVM alacağım arkadaşlar. Güzel. AVM ile oynayalım. Zaten şu an killerin çoğunu biz aldık diye düşünüyorum. Birkaç tane de AVM ile alırsam mutlu olurum açıkçası. Oy, çok hasar aldım. Çok hasar aldım. Let's go baby. Bir de biraz M7 ile oynayalım arkadaşlar. Pusuyor musun? Aa, nasıl ya? Onun gitmesi lazımdı bence. Orada mı hala? Sanmıyorum. Bakalım. Evet, sanmıyoruz. Kafama yine bomba geldi. Devamlı bir bomba var. Şöyle girdim. Tamam. Geliyorum kanka. 1 2 3. Oy. Güzel. İyi takip etmiş, iyi bomba attı. Tebrik ediyoruz rakibimizi. Silah değiştirdim arkadaşlar. UMP'ye geçtim. Rakiplerde de UMP var. Gel bakalım UMP. 1 2 3. Nice. Kaç. Yeme. Güzel. Güzel. Very nice bro. Çık oradan. Artık pusma. AVM. Tamam, geliyorum. Güzel. Başka var mı? Bomba gelebilir. Bak, pusuyor burada. Bana genelde bomba atıyor arkadaşlar. Deneyeceğim. Şu yeleği de alacağım tabii ki. Bomba geliyor. Nasıl bir bomba? Arkamda çünkü. Ondan çıktım. Biraz hasar verdim. Sonra buradan çıktım. Sonra kilim çalınmış. Sonra 1 2 3. İşte bak. Dümdüz durdum ama aldım çünkü iyi açı aldım ona. Biraz AVM. Az daha mermi yiyorduk bu arada bir tane. Bitti. Maç bitti. En az 20 kilim var bu arada. 19. Hadi abartmayalım. 17 kill. Ezgerimden. 16 kill. Very nice bro. Evet arkadaşlar, kutu açılışımız böyleydi. En sonunda da oyun testiyle finalini yaptık. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım iPad Pro M5 veya M4 hakkında gerekli bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Çünkü ikisi de neredeyse aynı cihaz. Sadece %15 veya %20'lik bir performans artışı var. Öbür kalan her şey aynı arkadaşlar. Tabi fiyat farkı da var. Bu performans artışı ve çip seviyesi biraz fiyat farkı var arasında. Evet, videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki herhangi bir videoda görüşmek dileğiyle. Let's go. Bye bye.